Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda krem şanti yapmıştık. Şimdi bu krem şantiyi nerede kullandığımı göreceğiz hep birlikte. Şimdi yapacağımız tarifin adı çilek bavaroise. Bunun aynı şekilde muz bavaroise, frambuaz bavaroise diye çeşitleri de oluyor. Ben çileklisini yapacağım. Vereceğim tarifte ölçüleri verirken de belirteceğim. Aslında orijinal tarifte bunun içerisine çilek esansı ve çilek likörü konuyor. Benim elimde şu anda esans veya likör yok. Zaten bu konuda hassasiyetleri olanlar da olabilir. Ben çilek reçeli koyacağım onun yerine. Tarifimi bu şekilde gerçekleştireceğim. Hep birlikte malzemeleri görelim. Gerekli olan malzemelerimiz 300 gram çilek, yıkanmış, ayıklanmış bir halde. 4 yaprak jelatin ya da elinizde toz jelatin varsa 6 gram toz jelatin. 3 adet yumurtanın beyazını kullanacağız. 125 gram toz şeker. 2 adet limonun suyu. Çırpılmış krem şantiye ihtiyacımız var. Hazır satılan paketlerden bir paket ya da 2 yumurtadan yapılan ev yapımı krem şanti miktarı kadar olacak. Yaklaşık şöyle bir kase dolusu gibi diyebiliriz. Bir paket vanilya, normal tarifte 2 kapak çilek likörü artı bir damla çilek esansı var. Ben onun yerine şöyle göz kararı bir miktar çilek reçeli koyuyorum. Önemli olan tatlıdaki çilek tadı yoğunluğunu arttırmak. Çilekler mutfak robotu yardımıyla püre haline getirilir ya da blender yardımıyla. Elinizde ne varsa. Çilek püremiz hazır. Mis gibi çilek koktu. Bir yandan elimdeki jelatinleri soğuk suya koydum. Ve bu soğuk sudaki jelatinlerimi de altta su kaynamakta olan bir cezvenin üzerine koydum. Benmari usulü erimeye bırakıyorum. Ve bir yandan diğer işlemlerimi yapıyorum. Bu hazır olsun diye alta da bunu koydum. Şimdi çilek püremi hazırladım. Jelatinim benmari usulü bir şekilde erimeye başladı. Bir taraftan da mikserime yumurta beyazlarını kıracağım. Ve toz şekeri ekleyeceğim. Yumurta beyazlarının kara hale gelmesini sağlayacağım. Üç adet yumurtanın beyazı. Evet, yumurta beyazlarını koydum. Şekeri de ekliyorum. Mikserimi çalıştırıyorum. Bayağı uzun bir süre kar haline gelene kadar çalıştıracağım. Bir 10 dakika en hızlı modda çırpmaya devam ettikten sonra yumurta beyazım gerektiği gibi kar haline geldi. Çilek püresinin içine
Normal tarifi uyguluyorsanız çilek esansı ve çilek likörünü, benim tarifimde de çilek reçelini ekliyorsunuz. Limon suyunu ekliyorsunuz. Ayrıca bir sağlıksız olmasın diye öyle yaptık. Evet. Normalde Doğal alabilirdik. olsun diye. Ve bir paket vanilya ekliyorsunuz. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştırsam anne. Karıştır Doğancığım. Yardıma. Yalnız güzelmiş. Bir de çilek desenlerini falan babaannem hazırlıyor. Ona da buradan teşekkür ederiz. Evet. Tamam, teşekkürler. Yeterli Doğancığım. Şimdi tüm malzemeyi yumurta beyazının içine katacağım. Hazırladığım krem şantiyi de. Krem şanti, diğer karışım. Önce bunu biraz karıştıracağım. Daha sonra da jelatini içine ekleyeceğim en son. Jelatin nerede? Kırmızının içinde. Daha katılaşmamış jelatin. Evet, özellikle şimdi jelatini ilave ediyorum. Neredeyse hazır. Şimdi bunu krem karamel kapların içine koyacağız. Kalıpların içine koyacağız. Buzdolabında en az 6 saat bekleteceğiz. Daha sonra dışarı çıkarken hafif kabı sıcak suda bekletip güzelce kalıptan çıkarıp sunuma hazır hale getireceğiz. Birazdan onu da göreceğiz. Elinizde krem karamel kalıbı yok da normal bir kelepçeli pasta kalıbında bunu yapmak istiyorsanız tabanına bir pandispanya koyup onu her zaman pasta yaptığınız şekilde ıslatırsanız, üzerine de bunu dökerseniz dilimleyerek servis edilen bavaroaz da elde edebilirsiniz. Bavaroazlarımız kalıplara da kondu. Bu tarifle toplam 13 tane bavaroaz çıkıyormuş. Şimdi bunları buzdolabına koyacağım ve 6 saat bekleteceğim. Daha sonra tadımını yapacağız. Buzdolabında içindeki jelatinin yardımıyla bu katılaşıp kalıptan çıkabilir hale gelecek.
Borazlarımız buzdolabında yeteri kadar bekledikten sonra sıra servis tabağına almaya geldi. Şöyle krem karamel çıkarır gibi yanından bıçakla geçiyorum. Aynı zamanda da hazırladığım kaynar suyun içine hafifçe batırıp çıkarıyorum birkaç saniye için. Ve bunu servis tabağıma çeviriyorum. Evet. Tabağa aldım. Üzerinde dekore etmek için çilek kullanacağım. Çilek borazımız artık servise hazır.